Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an önümde nefis bir brownie var ve size bu brownie'nin hemen tarifini vereceğim. Ama bu brownie sizin bildiğiniz brownie'lerden değil ve bunu ben neyle yaptım biliyor musunuz? Meksika fasulyesiyle yaptım. İçerisinde un yok, şeker yok, yağ yok arkadaşlar. Efsane bir tarifle karşınızdayım. İç dokusunun ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Tatlı krizlerinizde size çok yardımcı olacak bir tarif veriyorum. Gördüğünüz gibi Meksika fasulyesi kullanıyorum. Bunu dilediğiniz yerden alabilirsiniz. Marketlerde var. Çikolata kullanacağım arkadaşlar. Evet, bir kase kadar çikolatam var. Çok az nişastam var. Mısır nişastam. Gördüğünüz gibi 1/3 oranında. Pekmezim var. Hindistan cevizi yağım var. 1 yemek kaşığı kadar. 3 yumurtam var, sütüm var ve kabartma tozum var. Yani şu gördüğünüz malzemelerle nefis bir brownie hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, önce benmari usulü çikolatalarımı eriteceğim. Kasemin altına kaynar bir su koydum. Kesinlikle kasemin içerisine suyun girmesine izin vermeyeceğim. O zaman çikolatam şekerlenir. Hemen üzerine erimesi için Hindistan cevizimi ben dolapta sakladığım için donuyor. O yüzden hemen çikolatalarımla beraber erimesi için çikolatalarımı ekledim. Onlar erirken ben Meksika fasulyesini aldım elime. Gördüğünüz gibi rondodan geçiriyorum. Evet, rondodan geçirirken yardımcı olması için yarım fincan sütümü fasulyeme ekledim. Daha kolay rondodan geçmiş oluyor arkadaşlar böylece. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada benim rondom biraz küçük. Bütün malzemeleri aynı anda da çekebilirsiniz. Ben o yüzden aşamalı bir şekilde ekledim. Daha büyük bir rondoya sahipseniz bütün malzemeleri ekleyin. Gördüğünüz gibi pekmezi de ekledim. Öyle geçirdim. Yani biraz yer açıldıkça malzemeleri eklemeye başladım. Ama siz bütün malzemeleri aynı anda çekebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet, şu an rondodan geçirdim. Yavaş yavaş kıvam aldı. Bu arada çikolatam eridi ve biraz soğudu. Bakın, soğumadan çikolataları koymuyorum. Bu sefer böyle pişecek kıvamda olur. Biraz ılıdıktan sonra çikolatalarımı hemen ekledim arkadaşlar. Ve yine bir vız diye çektim hemen. Çok pratik bir tarif arkadaşlar. Gerçekten misafirlerinize hemen yapabileceğiniz tariflerden biri. Bu arada glutensiz olması zaten çok cezbedici. Düşünün ki fasulyeden çok güzel bir brownie yapıyorsunuz. Bence çok güzel. Evet, şimdi yumurtalarımı da kırıyorum. Ben yumurtalarımı da direkt ekleyebilirsiniz ama ben yumurtalarımı önce çırpmaktan yanayım. Çünkü ben biraz yumurta kokusuna karşı hassasım. O yüzden önce yumurtalarımı iyice çırpıp o sası kokusunu almak istiyorum ve sonrasında yumurtalarımla diğer malzemelerimi birleştireceğim ve sonrasında mısır nişastasıyla kabartma tozunu da ekledikten sonra kalıbıma hemen koyup fırına vereceğim. Bu kadar basit. Dediğim gibi yumurtaları bu şekilde çırpmak zorunda değilsiniz ama size tavsiyem daha iyi kabarması için de yumurtalarınızı çırpmakta fayda var arkadaşlar. Evet, yumurtalarım gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Şimdi Meksika fasulyesi ve çikolata karışımımı kabıma aldım. Yumurtalarımı da alacağım ve sonrasında tekrardan hemen rondodan geçireceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerin tamamını döktüm. Yumurtalarımı da ekleyip tekrardan mikserden geçireceğim. Böylece hiçbir şekilde yumurta kokusu olmayacak. Bu konuda da bana güvenebilirsiniz. Kabartma tozumu ekliyorum. Ve sonrasında mısır nişastamı ekleyeceğim. Ve sonrasında karıştıracağım. Arkadaşlar, bunun gibi değişik tarifleri kanalımda bulabilirsiniz. Bu ve bunun gibi tarifleri yaparsanız yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı sorabilirsiniz kanal üzerinden ve emin olun hepinize tek tek cevap vereceğim. Farklı tarifler için, lezzetli tarifler için kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz, yorum yaparsanız böylece bana da destek olmuş olursunuz. Çok daha
mutlu olurum. Siz de bütün bu tariflerden haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Evet, çekiyorum gördüğünüz gibi. Bu arada siz bol çikolatalı seviyorsanız, yani bol kakaolu seviyorsanız, daha doğrusu çikolatayı zaten yeterince ekledik ama hani kakao, 1-2 yemek kaşığı kakao ekleyebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Çikolatayı bu arada bitter kullanabilirsiniz, sütlü de kullanabilirsiniz. Yine bu da sizin tercihinize kalmış. Küçük kare borcamımı arkadaşlar, yağlı kağıdımı koydum. Hemen harcımı üzerine döküyorum ve 170 derecede yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmesi için fırına vereceğim. Biraz fırınınızın ayarını bilmediğim için, yani 170 derece 180 dereceye geçmesin arkadaşlar. Yavaş yavaş güzelce pişecek. Üzerine istediğiniz şey ekleyebilirsiniz. Mesela ben damla çikolata koyacağım. Böyle içerisine biraz böyle hafiften kaşıkla karıştıracağım ve içerisinde böyle eriyen o çikolataları dilim dilim kestiğimde görmek istiyorum. Ama siz eklememe hakkına sahipsiniz. Yani eklemeyebilirsiniz. Zaten içerisine de çikolata eklemiştik. Bu biraz böyle daha görsel, daha hoş durmasını sağlayacak. Üzerine böyle kırılmış bademler, fındıklar, kajular, yani dilediğiniz çerezi kullanabilirsiniz. Bademleri üzerine güzelce serpiştireceğim. Sadece badem kullanmayacağım. Ben biraz görsel şov yapmak istiyorum ve üzerine kabak çekirdeği içiyle de süslemek istiyorum. Ama bunu ister yapın ister yapmayın. Hiç önemli değil. Birkaç tane badem koyduktan sonra üzerine kabak çekirdeğiyle de süsleme yapacağım. Bunlar tamamen benim görsel olarak güzel görünmesini istediğim için. Tabii ki de lezzet katacak ama zaten içerisindeki malzemeler brownie'yi çok lezzetlendirecek. Gördüğünüz gibi kabak çekirdeği içi de böyle çok hoş bir görüntü verecek. O yüzden koymak istedim. Siz koymaya da bilirsiniz. Şöyle üzerine yavaş yavaş serpiştiriyorum. Muhteşem lezzetli bir tarif. Hiç kimse içerisinde fasulye olduğunu anlamayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çocuklarınıza da yedirmek için çok güzel bir brownie tarifi. Daha önce patlıcanlı brownie de yapmıştım arkadaşlar. Onu da deneyin mutlaka. Gördüğünüz gibi fırından çıktı. Hatta bu çatlaklara bayılıyorum. Brownie'deki bu çatlaklar çok daha güzel duruyor. Evet, şimdi keseceğiz ve iç dokusunu size göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, hemen kesiyorum. Gördüğünüz gibi dokusu o kadar güzel ki keserken zaten anlamış olmanız gerekiyor. Gerçekten çocuklarınız bu tarife bayılacak. Siz de bayılacaksınız. Herkese afiyet olsun.